Mehmet Ünal, Bursa doğumluyum. 4 kuşaktan beri aile mesleğimiz olan ipekçiliği hala geleneksel yöntemlerle devam ettiriyoruz. Aynı zamanda Bursa İpeği Hayat Buluyor proje yazarıyım. Projenin koordinatörü benim aynı zamanda. Kurduğumuz sisteminde halihazırda üretim sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Bursa İpeği tabii çok değerli bir ürün bizim gözümüzde. Hani Üstad demiş ya, her şehrin bir adı vardır. Eğer şehir yaşıyorsa bir de soy ismi vardır. İstanbul'un mesela soy ismi Boğaz'dır. İzmir'in Ege'dir. Bursa'nın soy ismi de bizim için İpek'tir. İpek onun için soy ismimizde yaşar. Şu an bulunduğumuz mekan 1810 yılında kurulmuş. Osmanlı'nın ilk fabrikalarından bir tanesidir. İpek fabrikasıdır. Yaklaşık 200 yıldan beri aynı şekilde bu fabrika kullanılmaktadır. Tabii İpek çok özel bir üründür. Bir medeniyetin sırtında, omuzlarında taşıdığı en naif sanatlardan bir tanesidir. İpek'in keşfinden başlayalım isterseniz. Şöyle olmuştur. Rivayete göre Çin'in Hiyan kentinde yaşayan bir tane prenses hizmetkarlarına çamaşır yıkatmak için bir su kaynattırıyor. Kaynayan su da bir dut ağacının altındaymış. Dut ağacının üstünde ise yabani ipek böceği kozaları asılı duruyormuş. Kaynayan suyun buharı kozalara eriştiği zaman kozalar bulundukları yerden kopup suyun içine düşüyorlar. Prenses de suya düşen kozaları görüyor. Suyu temizlemek maksadıyla eline bir dal parçası alıyor ve kozaları suyun içinden çıkartmaya çalışıyor. Belli bir süre uğraştıktan sonra dal parçasını kaldırdığında suyun içinden bir sürü lif geldiğini görüyor ve ipeğin keşfi ilk bu şekilde oluyor. Daha sonra basit çıkırıklar kuruyorlar. O çıkırıklarla ilk ipekleri elde ediyorlar. O ipeklerden çok güzel kumaşlar dokuyorlar. O devirde o kumaşlardan dikilen elbiseleri sadece hanedan mensupları giyebiliyormuş. Hanedan mensupları dışında birisi giymeye kalkarsa idam cezası verip idam ediyorlarmış. Yani ipeği o kadar önem verip sır gibi saklıyorlarmış. İpek yüzyıllarca Çin içinde sır olarak saklandı. Kimsenin aklına bu kadar güzel kumaşların bir böcek tarafından imal edileceği gelmedi. Ama dünyanın batı kısmında kurulan zengin imparatorluklardan Çin'e elçiler gitmeye başlamıştı. Ve bu elçilere Çinli hükümdarlar bu değerli kumaşları hediye ettiler ve dünya ilk ipekle bu şekilde tanışmış oldu. Daha sonra ilerleyen yıllarda gene dünyanın zengin imparatorlukları olan batı kısmında kurulan zengin imparatorluklarından tüccarlar büyük kervanlar oluşturdular. O kervanlarla Çin'e kadar gittiler. O değerli ipekleri satın aldılar ve ülkelere gelip satmaya başladılar. O gidip geldikleri yolda bugün günümüzde Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan İpek yolu olarak bilinmekte ve anılmaktadır. Tabii İpek yolu nereden geçtiyse, hangi şehirden geçtiyse, hangi bölgeden geçtiyse o bölge zenginleşmiştir. O bölge kültürel yönden çok yüksek seviyelere çıkmıştır. Ve dünyanın o devirdeki en büyük orduları bu zenginliklerin peşine düşmüştür. Dünyanın en büyük savaşları İpek yolu güzergahı üzerinde verilmiştir. Tarihi savaşlar. Şunu da söyleyebiliriz, yani bir zamanlar ufacık böcek dünya tarihine yön veriyordu. İpek Çin'den sonra ilk Hindistan'da yapılmaya başlandı. Hindistan'dan sonra Orta Asya'ya sıçradı. Biz daha Anadolu'ya gelmeden önce Orta Asya'dayken Türkler ipeğin ne olduğunu, ipekçiliğin ne olduğunu, yani ipekçilik dediğim şöyle, onu ilk önce bir açıklayayım, karışmasın sonra. İpekçilik 6 meslek grubundan oluşur. Birincisi dut bahçesini oluşturmak ve koza bakıcılığı. İkinci meslek grubu kozadan ipek imalatı. Üçüncü meslek grubu bunun bükümü. Dördüncü meslek grubu ise pişimi ve boyası. Beşinci meslek grubu kumaş olarak dokumak. Altıncı meslek grubu ise halı olarak dokumak. Yani ipekçilik dediğimiz o başlık 6 meslek grubundan oluşur. Alt başlıklar halinde. Türkler daha Orta Asya'dayken ipekçiliğin ne olduğunu biliyordu. Tabii o devirde İpek yolu çoktan oluşmuştu. Bizans ve Roma döneminde Anadolu'da birçok ilimizde bunun ticareti yapılıyordu. Çin'den gelen hazır kumaşlar satılıyordu veya birçok ilimizde o dönemde ipekli dokumalar yapılıyordu. Çin'den hazır ipekler geliyordu. Ama ipekçilik dediğimiz kısım, yani o 6 meslek grubu Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle başlamıştır. Yine işin içinde bazı rivayetler var. Mesela rivayete göre İstanbul'da yaşayan dönemin Bizans İmparatoru Çin'e 2 tane rahip gönderiyor. Bu rahipler gizlice Çin'e giriyorlar. Çaldıkları ipek böceği tohumlarını asanın içinde saklayıp
İlk İstanbul'a geldi, o şekilde başlandı diye bir rivayet var. Aslında bu koca bir yalan. Çünkü bahsettiğimiz canlı, birazdan anlatacağım size, o kadar hassas bir canlı ki öyle asanın içinde, sopanın içinde 10.000 kilometre yolu devenin üstünde, atın üstünde ne bir geçirecek yaşamsal döngüsü vardır ne de bir dayanıklılığı vardır. Mesela buradan Diyarbakır'a biz tohum gönderiyoruz. Uçakla gönderiyoruz. Gönderdiğimiz tohum, hatta kargo bölümüne vermiyoruz zarar görmesin diye. Üst kısımda gidiyor soğuktan etkilenmesin diye. Diyarbakır'a indiğinde uçak %30'u fire vermiş oluyor, ölmüş oluyor. Yani o kadar hassas bir canlı. Eğer bir ülkede ipekçilik yapmak istiyorsanız o yüzyıllar içinde yavaş yavaş dağılarak, ilerleyerek gelmesi lazım. Aynı şekilde Çin'den başlayıp yoluna, baştan Hindistan, ondan sonra Orta Asya, sonra İran, İran'ın üzerinden de Anadolu'ya gelmiştir. Tabii ipekçilik Anadolu'da ilk o 6 meslek grubunun tam oturaklı bir şekilde başlaması Söğüt'te başlamıştır. Türkler Anadolu'ya gelmeye başladığı zaman buna en çok Kayıboyu sahip çıkmıştır. Kayıboyu da Anadolu'ya geldiğinde obasın devamlı İpek yolu güzergahını kurup devamlı bunun ticaretiyle uğraşıyordu. Ne zaman ki Kayıboyu Söğüt'e sabit olarak yerleşti, ilk Türkiye'de Anadolu'da ipekçilik Söğüt'te olmuştur. Daha sonra Bursa'nın fethiyle beraber Bursa'ya gelmiştir. Tabi Bursa'ya Türkler geldiğinde, Osmanlı geldiğinde dokuması yapılıyordu ama ipekçilik onlarla beraber gelmiştir. Daha sonra Yıldırım Beyazıt dönemlerine geldiğinizde Yıldırım Beyazıt'ın Malatya'yı almasıyla beraber Osmanlı İpek yoluna komple sahip çıkmıştır. Kontrolünü eline almıştır. Malatya'yı aldıktan sonra Yıldırım Beyazıt Alanya'yı almıştır. Alanya çok büyük bir deniz limanıdır ve İpek yolu deniz yoluyla Alanya üzerinden ilk defa Avrupa'ya o şekilde geçmiştir. Daha sonra Bulgaristan'ın fethiyle beraber topraktan geçerek, yani karadan geçerek Avrupa'ya ulaşmıştır. İpek yolu Çin'den başlayıp Fransa'nın Lyon kentine kadar gider. Asıl mesafe odur. Tabi Bursa burada önemlidir çünkü Orta Asya'daki en son durağı İpekçiliğin merkezi olarak Bursa'dır. Herkes öyle bilir, biz de öyle biliyoruz. 1800'lü yıllara geldiğinizde Lyon kentinde dünyanın ilk ipek fabrikaları ortaya çıkmaya başlamış. Düzenli fabrikalar kurulmaya başlamıştı. Bu fabrikaları biz flotör tesisi diyorduk. Yani flotör fabrikaları diyorduk. Amerikan sistemi dediğimiz üçlü makara sistemiyle ipeğin çekimi bir çarka sarılmasıyla o şekilde yapılıyordu. 1800'lü yıllara geldiğinizde Avrupa'da çok büyük bir ekonomik darboğaz yaşandı. Onun üzerine, darboğazın üzerine Avrupa'da bir hastalık meydana çıktı. Bu hastalık kara taban hastalığı dediğimiz bir hastalık. Sadece ipek böceği nesillerini öldürüyordu. Ve Avrupa'da ipekçilik bu kara taban hastalığıyla beraber çok büyük darbe aldı. Dönemin bilim adamı Pasteur bu hastalığın çaresini buldu. Kara taban hastalığının tedavisini buldu. Ve kara taban hastalığı Anadolu'nun sınırlarına gelmeden durduruldu. Tabii o dönemde Bursa çok korktu. 1800'lü yıllarda dönemin padişahı İpekçilik Enstitüsü denilen bir enstitü kurdu buraya. Hala ayaktadır. Tadilatını yaptık. Aynı şekilde kullanılıyor. Abdülhamit'in kurmuş olduğu bu okul, enstitü bir araştırmaya girdi. Oradaki arkadaşlar o dönemde araştırmaya girdi. Dediler ki öyle bir tohum meydana getirelim ki, ipek böceği ırkı meydana getirelim ki hem hastalıklara karşı, kara taban hastalığından korktukları için başımıza böyle bir şey gelmesin diye, hem hastalıklara karşı direnci yüksek olsun hem de çıkarttığı ipeğin kalitesi yüksek kalitede olsun. Şimdi dünyanın doğu kısmına doğru gittiğinizde ipek böceğinin lifleri kalınlaşır. Ama hastalıklara karşı direnci yükselir bu arada. Dünyanın batı kısmına doğru geldiğinizde ipek lifleri incelir. Hastalıklara karşı direnci azalmış olur. Yani tam bir ters etki var orada. Bursa'daki arkadaşlar o dönemdeki dünyanın her yerinden kim yapıyorsa bu işi, Çin'in birçok bölgesinden, işte Orta Asya'dan, Özbekistan, Buhara, Fergana Vadisi'nden, Hindistan'dan, Nepal'den, ondan sonra İran'dan, Japonya'dan birçok ülkeden ipek böceği yumurtaları getirdiler ve bu yumurtaları ülkemizde melezlediler. Ortaya Bursa beyazı diye dünya literatüründe Bursa beyazı olarak geçen bir ırk çıkarttılar. Bu gene ırklara baktığınızda Japon beyazı, Japon sarısı, Çin altın sarısı, Çin beyazı vesaire veya Hindistan yabani ipek böceği veya
Tasar ipeği, mugo ipeği diye çeşitli ırklara ayrılır. Mesela mugo ipeği dut yaprağıyla beslenmez. O havuca besleyen bir kök vardır. Hindistan'da onu gömerler toprağın altına. O kökü büyüdükten sonra çıkartırlar, parçalayarak böceği o şekilde beslerler. Diğer ipek cinsi mesela o da dut yaprağı yemez. O da Hint yağının elde edilen bitkisinin yapraklarıyla beslenir. Ondan da ayrı bir çeşit ipek alınır. Ama dünyada en çok kullanılan dut yaprağıyla beslenen ipek böceği ırkıdır. Bizim beslediğimiz böcek Bursa beyazı olarak geçiyor. Şimdi ipek böceğin tabii bir canlı sonuçta. Yani bakım şartları lazım. Ona göre klimatik bir ortam lazım. Topraktan verim alıyorsunuz, yaprakları oradan çıkartıyorsunuz. Ağaç sayesinde toprağın ona göre mineral yapısı olması lazım. Şöyle bir örnek verelim. Mesela Bursa'yı biliriz. Meşhur Bursa şeftalisi vardır. Herkes bilir onun tadını, mezesini, kokusunu, ne kadar güzel olduğunu. Ağrı mesela bir yanardağdır. Bursa'da bir yanardağdır. Erciyes de bir yanardağdır. Bunlar patladıklarında etraflarına çeşitli mineraller kusmuşlardır. Belli bir toprak yapısı vardır, mineral yapısı vardır topraklarda. Gene Ağrı ona keza, Erciyes ona göre toprak yapısı farklıdır. Mesela Bursa şeftalisinin fidesini alıp Erciyes'in eteklerine ya da Ağrı'nın eteklerine diktiğinizde ağaç kendisi gelişir ama iş meyve verme kısmına geldiği zaman aynı meyveyi veremez. Çünkü Bursa'daki o toprak kalitesini arar. Yani mineral yapıyı arar. O klimatik ortamı arar. Tamam şeftaliyi biz yiyoruz ama sonuçta burada yetişen dut yapraklarıyla da ipek böceğini besliyoruz. Yani şeftaliye nasıl bir özellik katıyorsa buradaki yapı dut yapraklarına o şekilde bir özellik katar. Bizim yapraklarımızın selit oranı çok yüksektir. Kolay kolay kartlaşmaz. Bu da bakım esnasında çok önemlidir. Selit oranı yüksek olduğu için ipek böceği istediği her şeyi oradan alır. Çünkü ipek böceği mesela özel bir üründür. En önemli özelliklerinden bir tanesi yumurtadan çıktıktan sonra kelebek olup öldüğü süreye kadar yeryüzünde su içmeden yaşayan tek canlıdır. Yani çok enteresan bir canlıdır. Onun için her şeyini yapraktan alır. Yaprak kaliteli olursa en son evresine kadar hastalanmadan, işte sindirim rahatsızlıkları yaşamadan çok güzel sonuçta bir ipek ortaya çıkartır. Tabii ipek kalitesi dediğiniz zaman ipeğin kalitesi ilk böceğin ağzından çıktığı anda tespit edilir. Yani işin içine arkadan istediğiniz kadar teknolojiyi sokun, o kaliteyi yükseltemezsiniz. Yani bir ipek lifi ilk çıktığında ne kadar ince olursa, ne kadar denyesi muntazam olursa denyeyi de şöyle şey yapıyor. Böcek eğer rahatsızlanmadıysa kusursuz bir denyeyle ipek çıkartır size. O denye ne kadar yüksek olursa, kalitesi ne kadar yüksek olursa yani inceliği ne kadar yüksek olursa ipeğin kalitesi de o kadar yüksek olur. Dünyada 3 bölge var. Bir tanesi yani bu kadar kaliteli ipek imalatı yapılabilen her ne kadar anavatan Çin'de olsa ipek böceğinin dünyanın en iyi kaliteli ipeğinin birinci sırada mesela Bursa'dır. Ondan sonra Fergana Vadisi vardır. Özbekistan'ın Fergana Vadisi vardır. Orada da aynı klimatik ortam, aynı toprak yapısı vardır çünkü. Aynı kaliteyi orada da alabilirsiniz. Gene Çin Hian kentinin vadisinde, Hian Vadisi'nde yani belli bir bölgede az miktarda yine aynı kalitede ipek alma şansınız vardır. Bugün günümüzde ipek böceği köylülerimiz tarafından bakılıyor. Onun bakım aşamalarını şimdi birazdan slide üzerinden o şekilde anlatalım. Orada devam edelim isterseniz. Görmüş olduğunuz bir dut bahçesine örnek. Buradaki kütükler aslında ağaç. Bunların şimelleri kesilmiş yani filizleri kesilmiş, yaprakları alınmış. Arkadakiler daha kesilmemiş. Bu şekilde Mayıs ile Haziran arasında şimeller bu hale geldiği zaman bakım başlıyor. Aynı şekilde yine bir dut bahçesinden örnek. Bunda şimelleri kesilmiş, fideleri kesilmiş. Bunlar ipek böceğinin yumurtaları. Biz köylüye bu şekilde veriyoruz yumurtalarını. Bunlar tabii makro fotoğraflar, büyütülmüş fotoğraflar. Normalde bunlar top iğnenin ucu kadar minnacık minnacık canlılar. Bunlar artık göz vermeye başlamış. Şöyle göz verdiği dediğimiz budur. Göz vermeye başladığı zaman artık yumurtadan ipek böceği yavrusu çıkacaktır. Yapısı aynı yılan yumurtasına benzer. Yumurtayı çatlatır, kırar, dışarıya o şekilde çıkar. İpek böcekleri çıktığında ilk çıkanlar bebek kuşçuklardır. Biz bunlara karabaş deriz. Yani kafaları böyle kara kara olduğu için biz bunlara karabaş deriz. Karabaşlar ortaya çıktığında köylü hızlı bir şekilde dut bahçesine gider. Körpe yaprakları toplar. Gene karabaşlardan bir örnek. Tabi bunlar benim saçımın teli inceliğinde çok ince bir canlı. Hassas bir canlı.
Burası bakım yeri. Köylü dut yapraklarını toplar. Çünkü daha bebek olduğu için yaprakların birinci kalitesi körpe olması lazım. İkincisi yaprakları kıyarak verirsiniz. Aynı marul salatası yapıyormuş gibi bir bıçak yardımıyla tahtanın üstünde dut yapraklarını kıyar. Marul salatası gibi o şekilde böcekleri beslemeye alır. Gene bakım yerinde kıyılmış yapraklar verilmiş. Altında ipek böceklerimiz var. Üstü yorgan gibi örtülür. Çok iştahlı bir canlıdır. Hemen yemeye başlar. Yedikçe yapraklar ortadan kaybolur. Böcekleri ortaya çıkar. Böcekler ortaya çıktıkça devamlı yapraktan takviye edilir. Geceli gündüzlü bakımı olur. Onlar bizim gibi uyumazlar. Yani bizim gibi mesela biz yatma saatimiz bellidir, kalkma saatimiz bellidir. Ama onlar 3 gün boyunca geceli gündüzlü yerler. 3 günün sonunda yorulduktan sonra uykuya yatarlar. Bu uyku yaklaşık 36 saat sürer. Biz her uykuya yattığında ipek böceği 1 yaş aldı deriz. Gene beslenme anında burada. Bakın yavaş yavaş çıkmaya başlamış burada. İpek böceklerimiz büyüdükçe beyazlıyor çünkü. Bakın büyümüş artık iyicene. Gene bu tarafı yemişler. Buradan yeni yapraklar veriliyor. Hatta o kadar hızlı yiyor ki tırmanıyor. Burada daha yeni dökmeye başlamış. Hemen üstüne çıkmaya başlamış yeniden. Bakım esnasında gene ipek böceklerimiz. Gene bakım esnasında. Bunlar biraz daha küçük yavrular. Çünkü büyüdükçe beyazlaşıyor. Bunlar artık büyümüşler. İstediğimiz olgunluğa gelmişler. Onlar büyüdükçe bahçedeki yapraklar da kartlaşıyor. Tabii yapraklar kartlaşmaya başlayınca ipek böceklerine diş yapısı ve sindirim organları gelişmiş oluyor. Bu sefer bu yaprakları, büyümüş yaprakları bütün halinde kıymadan vermeye başlıyoruz. Gene büyümüş olan ipek böceklerimiz beslenme anında. Hemen hemen gelişmesini tamamlamış artık. Beslenme anında gene. Gene beslenme anında. Ayak yapısı vantusuzdur ayakları. Tabi bunlar makro fotoğraflar. Yani normalde bu böceğin boyu şu an parmağım kadar. Yumurtadan çıktıktan sonra kozasını örecek seviyeye gelene kadar 10.000 kat büyüyor. Yani bu döngüyü yaklaşık 24 gün içinde tamamlıyor. 24 gün içinde yumurtadan çıktıktan sonra 10.000 kat büyüyor. Çok hızlı gelişen bir canlı. Gene bakım esnasında yaprakların üstüne geziyor. Gene yiyorlar gene burada. Bakım esnasında büyüyor artık. Her geçen gün büyüyor. Şimdi tabii bir canlıyla uğraşıyorsunuz. Bunda hastalıkları var. Birçok hastalığı var. Tabii o hastalıklara yakalandığı zaman onun tedavisine gidiyoruz. Ama hastalıklara yakalanmasın diye toz kireç kullanıyoruz. Toz kireç birçok hastalığı engelliyor. Böceğe de zararı yok. Kireç söndürülür, toz haline getirilir, kurutulur. Bir elek yardımıyla böceklerin üstüne serpiştirilir. Aynı kar gibi duran yani üstünde kafalarında aslında toz kireç. Yine kireçlenmiş esnada. Kafası bu değil. Bu yalancı kafa. Buradaki yalancı göz. Asıl kafa bu. Şurada küçük bir yer. Burada da gözü var. Şurası ağzı. Bu yalancı göz. Yani hani yırtıcı hayvanlardan kendini korumak için, daha büyük göstermek için orada bir yalancı gözü var. Aslında kafa bu. Simsiyah da küçük gözü var burada. Şimdi ipek böceği 4 yaş deriz biz. 4 yaşa kadar gelir. 4 yaştan sonra kozasını örer. Hani demin söylediğim gibi 3 gün devamlı geceli gündüzlü beslenir, uykuya yatar. Uykudan kalktığında biz 1 yaş aldı deriz. Uykudan kalktıktan sonra, her uykudan kalktıktan sonra yılan gibi deri değiştirir. Çünkü devamlı genleşiyor. Altındaki deri bir önceki derisi. Derisini atmış artık bu. Yalnız bu son evresinde 4. uykudan kalkmış. Yani 4 sefer tamamlamış artık onu. 4. uykudan kalktıktan sonra derisini değiştirir. Evet, kusum yapar. Eğer içinde sindiremediği bir yaprak kırıntısı vesaire enzim varsa onları kusarak dışarıya çıkartır. Çünkü başkalaşıma girecektir. İçinde sadece selit olması lazım. Ve kafasını bu şekilde kaldırır. Kafasını kaldırdıktan sonra şu şekilde sallamaya başlar. Köylü bunu gördüğü zaman artık ipek böceği kozasını örecekler. Özel askı sistemlerimiz vardır. Bunları teker teker toplayarak askıların üzerine koyar. Elimi farz edin benim. Yani ebatı bu boyda yani şu anda. Eskiden köyler dışarıdan sağdan soldan topladıkları çalılarla yapıyorlardı. Tabii sonuçta bir emek veriliyor. Yani geceli gündüzlü bakıyorsunuz bir ay boyunca. O çalılardan hastalık geliyordu. Hastalık geldiği zaman da kolonileri kaybediyorlardı. Çok üzülüyorduk. Onlar da üzülüyor tabii. Verilen emekler boşa gidiyordu. Şu an bizim yaptığımız projede askı sistemi kullanıyoruz. Bunları plastikten yapıyoruz. Özel bir sıvısı var. Dağıtım yapmadan önce onu daldırıp çıkartıyoruz. Güzelce steril ediyoruz ve köylüye o şekilde paketleyip gönderiyoruz. Ve kolonilerin hiçbirisi
kaybolmuyor artık. Yani geleneksel yöntemde bunun bir farkı yok. Normal ha çalı kullanmışız, ha bunu kullanmışız. Bu askının sebebi sadece birazdan göstereceğim. Üzerine kozasını örüyor yani. Evresini komple tamamlamış. Kafası bu. Demin söylediğim gibi. Şurada incecik ağzından ilk defa ipini kusmaya başlamış, çıkartmaya başlamış. Artık askıya çıkmış. Askıda bir hamak oluşturacak. Onu da gösterelim. Yine ipek böceğinin en son evresi. Bu bizim Bursa böceğimiz. Bursa alası deriz biz buna. Alacalıdır çünkü. Askıya alındıktan sonra bakın baştan bir hamak örer. Bu şekilde. Hamağını ördükten sonra merkez kozasını örecektir. Hamağını örmeye devam ediyor. Aynı örümcek gibi. Bir pot yapıyor. Bakın potunu yapmış. Pot buradan başlıyor. Koza buradan başlıyor aslında böyle. Ve makro bir fotoğraf, büyütülmüş fotoğraf. Ortada da kozasını örmeye başlamış. Eğer sağlıklı bakıldıysa, hastalanmadıysa yaklaşık 36-40 saat içinde 1500 metre kadar bir ip bırakacak. Bu dünyanın en uzun tek parça elyafıdır. Mesela aynı kalınlıktaki çelikten 7 kat daha sağlamdır. İpek özel bir üründür. İpeğin komple ipek proteinlerden oluşur. Proteinlerden oluştuğu için de ipeğin bir DNA'sı vardır. İnsanoğlunun DNA'sı ile ipeğin DNA'sı hemen hemen aynıdır. Onun için bundan absorbe olmayan ameliyat ipleri yapılır. Veya işte kurşun geçirmez yelek yapılıyor. Çelikten 7 kat daha sağlam olduğu için. Bunu tarihte ilk Cengiz Han keşfetmiştir. Askerlerine devamlı oktan korumak için ipek kıyafet giydiriyordu. Hala payidahta mesela İstanbul'da örnekleri vardır. Osmanlı padişahları savaş alanında ok geçirmeyen kaftanlar giyer. Onlar da ipekten yapılmıştır. Ve Amerika bugün bundan kurşun geçirmez kalbur yelek yaptı yani ipekten. 36 saat içinde bu kozayı tamamlayacak. Burada kozası örülmüş artık. Bunlar askıda. Kozalar örülmüş. Küçük bir tabii parmağım kadar böyle bir şey. Mesela buradaki geç kalmış. Hala şeffaf. Birazdan o da tamamlayacak yani. Kendisi tamamlayacak o kozayı. Askının bütünü bu. Plastik dallardan oluşuyor bu şekilde. Böcek üzerine çıkıyor. Demin anlattığım gibi bir pot örüyor. Potun merkezine de bu şekilde kozasını örüyor. Daha sonra oradan kozalar toplanıyor. Burası bakım yeri. Bunlara kerevit diyoruz. Kat kat olan kerevitleri. Böcek burada bakılıyor aslında. Askıya da burada alıyor. Bunların üstünde alınıyor. Tabii çok hassas bir canlı. Yani o kadar bir hassas canlı ki. Mesela bakımını ben yapıyorum diyelim o günü. Sabah kalktım, elimi yüzümü yıkadım. Ondan sonra kuvvetli bir parfüm sıktım diyelim üstüme. Ya da deodorant sıktım. Ya da alkolü yüksek olan bir kolonya kullandım. Kullanır kullanmaz kapıdan içeri gireyim, koridorun sonuna kadar yürüyeyim, geri geleyim. O günü kolenin en aşağı bir %70'ini kaybedersiniz. Yani kimyasalın kokusuna dahi gelemiyor. Bakım yapılan yerde çamaşır suyudur, deterjandır, çamaşır deterjandır vesaire katiyen kullanamazsınız. Koloniyi kaybedersiniz. Eskiden mesela evlerde ipek böceği bakılırdı. Köylerde eskiler ninelerimiz eve misafir kabul etmezdi. Hani gelen misafir ipek böceklerine nazar değdiriyor diye, böceklerimiz ölüyor diye. Halbuki gelen neyle geliyor, ne oluyor kim bilir. Böceklerini kaybediyorlardı. Onun için böcek bakılan eve kimse gitmez yani. Öyle bir gelenek vardı. Hasadı bitmiş kozalar. Kadınlarımız topluyor artık bunu. Hasadı bitmiş kozalar yine kurutmaya alınmış. Güneş kurusu yapılıyor burada kozalarımız. Bunlar defolu kozalar. İşte çeşitli hastalıklara yakalanıyor. Eğer hastalıklara yakalanırsa kozalar bu şekilde sarımtırak lekeler oluyor üstünde. Biz bunları çipez diyoruz. Bunlar mesela ala koza. Sırf beyaz olursa, kaliteli olursa koza onlara ala diyoruz. Ala da kendi arasında ayrılıyor tabii. Birinci kalite ala, ikinci kalite ala, üçüncü kalite ala diye. Çipezde de yine haşarası var bunun. İşte güve iniyor, güve iniyor oluyor. Delik kozalar işe yaramaz. Onlara ayırıyoruz. Lekeli kozaları çipez olarak arıyoruz. Gene içinde çifte kozalar olur. İki böcek bir araya gelir, tek bir koza örer. Onda 2 tane uç vardır. Ondan ipek imalat yapmaya kalktığınızda ucun tekini yakalarsınız. Diğer uç devamlı üstüne pürüz atar gelir. O da kalitesi düşük koza olarak hesaplanır. İşte üretim esnasında ezilen kozalar olur. Onlara balyalık deriz. Bu şekilde kalite ayrılır koza. Ayrıldıktan sonra her kaliteden de farklı kalitelerde ipek elde edilir. Burası damızlık yerimiz. Burada kızlarımız damızlık böceklerle ilgileniyorlar. Baktıkları şey dişi ve erkekleri birbirinden ayırıyorlar. Şimdi ipek böceği kozasını ördükten sonra kozanın dışına bakıp da onun dişi mi erkek mi olduğunu biz ayıramıyoruz.
Onu ayırmak için hayvanın üreme organına bakmamız lazım. Dişi ve erkek olmasına şu sebepten dolayı bakıyoruz. Kolonileri oluştururken dişi ve erkek oranlarının eşit olması lazım. Çünkü dişi kelebeğin yumurtaların döllenmesi lazım. Eğer dişler fazla olursa veya dişler az olursa bu sefer oran doğru olmadığı zaman dişi kelebeğin yumurtaları doğru oranda döllenmiyor. Bu evre pupa evresi. Yani pupa evresini normalde kozanın içinde tamamlaması lazım. Ama biz kozayı çıkartırız. Pupa evresindeyken alırız. Dişi ve erkeğini ayırırız. Gene ortam olarak aynı şekilde böceğin kelebek evresine dönüşeceği ortamda rutubette saklamayı bırakırız. Onlar kendileri pupa evresinden kelebek evresine dönüşürler. Gene kelebekhane bizim. Dişi ve erkekleri birbirinden ayırıyoruz. Aynı şekilde kozalar kesiliyor burada. Pupaya zarar verilmeden pupalar çıkıyor dışarıya. Kelebekhane. Bunlar pupa. Şimdi pupa ne kelebek ne tırtıl. Tırtıl olarak kendisine hapsetti içeriye. Ama burada pupa evresine dönüşüyor. Şimdi ipek böceğinin şöyle bir özelliği var. Çok enteresan. Bu yani hiçbir canlı yapmaz dünyada. Mesela belgesellerde seyretmişsinizdir. Yılan deri değiştirirken kafasındaki deriyi de değiştirir. İpek böceği tırtılken 4 sefer deri değiştirir. Bunu aynı yılan gibi yapar. Yani deriyi değiştirirken kafasındaki deriyi de değiştirir. Ama tırtıl kendisini kozanın içine hapsettiğinde en son derisini değiştirirken o deriyi bırakırken tırtıl kafasını da bırakır orada. Yani kafa düşer ve yeni bir kafa oluşturur. Bakın burada pupa yeni bir kafa oluşturuyor kendisi ama aynı canlı. Ama farklı bir canlıymış gibi davranıyor. İşte bak yeniden gözleri oluşmuş, yeniden ağzı oluşmuş, kanatları oluşmuş. Başka bir canlı oluşuyor. Şimdi ipek böceğinin tabii bir ölüm evresi var. İpek böceğine bu arada müdahale edilir. Yani ipek böceği bu pupa evresindeyken ölür. Bazıları söylüyor yok işte ipek böceklerini sıcak suyun içine atıyorlar, onları canlı canlı öldürüyorlar. Öyle bir şey yok. Şimdi ben size orada küçük bir açıklama yapacağım. Çünkü bende hayvan sevgisi var. Yani evde köpeğim de var, kedim de var, kuşum da var. Hepsine bakıyorum. Eğer öyle canicce bir şey olsaydı ben bu işi yapmazdım. Şimdi hepimiz yumurta yiyoruz mesela. Yumurtayı aldığımızda mesela köyden yumurta geldiğinde köydeki yumurta gelen yumurta o yeni yumurtlamış taze diyoruz. Yani taze dediğimiz şey canlı sonuçta değil mi? Canlı. Eğer onu alıp da kalkıp bir tavuğun altına koyarsam ondan ben civciv alırım. İpek böceği de aynı şekilde. Ama köyden gelen yumurtayı ne yapıyoruz? Sabah kalkıyoruz o tereyağı kızdırıyoruz. Canlı yumurtayı cos diye sıcak yağın içine atıyoruz. Yağın içine attığınız zaman eğer ki orada yumurta acı çekseydi bir titreme yapardı. Yani o acıya, o sıcaklığa karşı bir etki gösterirdi. Sıcaklığa karşı bir tepki gösterirdi yani. Ama hiçbir şekilde yumurta kımıldamıyor. Orada yumurtanın acı hissetmemesi sebebi yumurtanın ipliksiz sinir dokusunun daha oluşmadığıdır. Eğer ipliksiz sinir dokusu beyne bağlı olarak oluşsaydı canlı orada acı çekecekti. Yumurtada o ipliksiz sinir dokusu olmadığı için yumurta orada acı çekmiyor. Aynı şekilde ipek böceği de bakın demin söylediğim gibi kafasına attı. Yeni bir kafa oluşturuyor. Bu evredeyken ipliksiz sinir doku daha hayvan içinde oluşmamış. Bu hayvana ne yaparsanız yapın bu hayvan acı çekmez onun için yani. Onun için bu evrede öldürülür. Kalkıp da ama sıcak suyun içine atıp öyle buharda orada burada değil. Hassas bir can demin söylediğim gibi yanında yani farklı bir ortama alsanız dahi bulunduğu ortamdan çıkartıp farklı bir ortama dahi alsanız ipek böceği ölüyor. En basit yöntemi nedir? İpek böceği kozasını ördükten sonra onu alıyorsunuz, güneşe yayıyorsunuz. 15 dakikada ölüyor zaten içinde. Ondan sonra kurutmaya alıyorsunuz. Damızlıkları ayrı oluyor. Damızlıkları alıyoruz. Onlardan kelebek çıkartıyoruz. Yaşamsal döngüsünü o şekilde devam ettiriyoruz. Burada gördüğümüz fotoğraf, bunu biz görmüyoruz aslında. Bunu kozanın içinde yapıyor. Tırtıl kendisini tırtıl olarak kozanın içine hapsetti. Pupa evresine geçti. Pupa evresinden de kelebek evresine geçişini anlatıyor burada. Tabii tırtıl 24 günde kozasını örüyor. 24 günün sonunda kozasını ördükten sonra kendisine hapsediyor. Hapsettikten sonra 10 gün içerisinde tırtıl pupa evresine dönüşüyor. Pupaya dönüşüyor. Bir 5 gün sonra da pupa evresinden kelebek evresine dönüşüyor. Kozasını delip dışarıya çıkartıyor. Yani döngü budur. Uçmaz, uçmayan bir canlıdır. Kelebek olduktan sonra hiçbir şey yemez. Zaten ömrü boyunca su içmez, beslenmez. Tek görevi dişi kelebekle erkek kelebek çiftleşirler. Yumurta şeyden çıktıktan sonra, kozadan çıktıktan sonra 24 saat sonra dişi kelebek döllenmiş yumurtaları bırakmaya başlar. Eğer sağlıklı bakıldıysa, hastalanmadıysa, güzel bir hayatı olduysa yaklaşık dişi kelebek 800 tane bize döllenmiş yumurta bırakır.
Bir sene boyunca o yumurtaları biz saklarız. Yeniden dut yaprakları, kuzu kanatları olduğunda o yumurtaları buldukları yerden çıkartıp sakladığımız özel saklama koşulları vardır. Oradan çıkartıp köylüye dağıtırız. Bu şekilde yaşamsal döngüsü devam eder gider. Bu sarı koza genelde Kıbrıs'ta bakılır bu. İşte Çin sarısı vardır. Japon altın sarısı vardır. Irktır yani ayrı bir ırktır bu da. Biz ticari yönden bakmayız bunu. Bunu bakılıyor bazı yörelerde. İşte onlardan çiçek falan yapıyorlar. Kozasından çiçek yapıyorlar. Gelin çiçeği yapıyorlar. Gelin başı yapıyorlar. Bu kelebeğimiz işte dünyanın en yakışıklı hayvanı. Şimdi bir de insan böceğe aşık olur mu? Ben aşığım yani. Bunlar kaşları, kapkara gözleri, ak bir sakalı, kadife kaplı vücut. Yani oradan öyle bilge bir dede gibi bakıyor bize. Çok şey anlatıyor aslında. Tabii bir koza oluşturdu. Koza demin dedik aynı kalıptaki çelikten 7 kat daha sağlam. Çok sağlam bir ürün. Hani bıçağı alıyorum ben bazen bıçakla dahi kesilmiyor. Makasla dahi zor kesiliyor. Peki bu kadar hassas bir canlı, bu kadar sağlam bir maddenin içinden nasıl çıkacak? Oradan çıkmak için de pupa evresini tamamlayıp kelebek evresine dönüştüğünde ipek böceği kelebeğin ağzında bir tane kese vardır. Hani yılan zehri kesesi var ya yılanlarda olduğu gibi. O kesenin içinde bir asit üretir. O asiti hayatı boyunca tek bir sefer üretir. Başka üretmez. Ne zaman kozadan çıkacaksa kozanın altına veya üstüne o asiti salgılayarak burada fiborunu çürütür. Fiborunu çürüdükten sonra yani fiborin ipeğin ham maddesidir. Fiborunu çürüdükten sonra kafa hareketleriyle buradan kendisini dışarıya çıkartır. Erkek kelebek duruşundan belli. Sert sert bakıyor. Bu da dişi kelebeğimiz. Dişi kelebeğimiz daha iri oluyor tabii. İçinde yumurtalar oluyor. Normalde parmağım kadar, şu kadar bir canlı oluyor yani. Yumurtlama anı. İlk çıkan yumurtalar bu şekilde sarımtıraktır. Daha sonra döllenmişse koyu kahverengi ve griye doğru gidecektir. Yumurtaların döllenmiş veya döllenmemiş olduğunu biz suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak ayırırız. Beher kapımız vardır. Altında musluğu vardır. İçine su doldururuz. Normal oda sıcaklığında bir su. Yumurtanın zarar görmeyeceği şekilde. Yumurtaları içine attığımızda döllenmiş yumurtalar suyun altına çöker. Döllenmemiş yumurtalar suyun üstünde kalır, yüzerler. Musluğu alttan açtığınızda döllenmiş yumurtaların hepsini musluktan o şekilde alırsınız. O şekilde ayrılır ve saklanma koşullarına gider kurtulduktan sonra özel ortamlarda. Burası Muradiye İpek Fabrikası. Muradiye İpek Fabrikası bulunduğumuz buradaki Umur Bey İpek Üretim Tasarım Merkezi'nin alt fabrikasıdır. İpek imalatı burada yapılır. Bu fabrika açıldığında tabii 1790 yılında kurulmuş bu fabrika. Osmanlı ilk fabrikasıdır aynı zamanda. Biz proje başladığında bu fabrikada pozitif ayrımcılık yaptık. Oradaki işçilerimizin hepsi romandır. Romanlara yaptık, yetiştirdik orada. Roman arkadaşlarımız çalıştı. 35 tane roman kadınımız vardı orada. Yine fabrikadan kesitler bunlar. Birazdan bu işlemi yapacağız. İpek böceği kozasından ipek nasıl elde ediliyor onu göreceğiz. Kadınlarımız gene tabii geleneksel yöntemle başladık biz bu işe. Hala devam ediyoruz o şekilde. Bu flötör makinasıdır. Flötör makinasında uçlandırma tavası vardır, çekim tavası vardır. Arkada bir çark vardır. Çarkın yanında bir vargel vardır. Gider gelir ipeği homojen bir şekilde çarka aktarmak için. Burada bir makara sistemi vardır. Koza burada uçlanır. Uçlandıktan sonra burada kızımıza verilir. Burada kızımız kantı savımı yapar. İpeği pürüzsüz bir hale getirir. Koza sayısıyla burada bir denye tespit eder. Denyeyi tespit ettikten sonra burada bir domuz kuyruğu vardır. O denyeyi ipi yani domuz kuyruğundan geçirir. Üstteki makarayı alır. Üstteki makaradan alttaki makaraya getirir. Alttaki makaradan arka makaraya giderken dikine çıkan ipin üzerine 10 sefer etrafında sarar. Büküm verir. İlk ipek burada yani bükümünü burada alır. Bükümü aldıktan sonra üst makaradan vargele geçer. Vargelden de çarka geçer. Çark dönmeye başladığında ipek imalatı başlar. Tabi burada kopmalar olabilir. Ufak tefek kopmalar olabilir. Burada gözle buradaki koza sayısını takip eder. Aynı zamanda ipeği dokunarak da ipeğin kalınlığını kontrol eder. Eğer buradaki dengede bir azalma varsa elindeki yedek kuşlardan altına uç atarak ipeğin dengesini sabit tutmaya çalışır. Eğer fazla uç giderse, kalınlaştıysa koza tanesinden alarak dengeyi azaltmaya çalışır. Burada yani oran şudur, 22 denye kalınlığında bir ip elde etmek istiyorsanız 11 tane kozanın ucunu tek bir uca getirip o şekilde sağım yaparsınız. Eğer denyeyi yukarıya çekmek istiyorsunuz, koza sayısını arttırırsanız, aşağı çekmek istiyorsanız denyeyi, koza sayısını düşürürsünüz. O şekilde takiple devam eder. Gene Muradiye İpek Fabrikası'ndan kesitler. Bu tabii komple geleneksel yöntem.
Burası büküm kısmımız. Tabii çıktıktan sonra ipek büküm ihtiyacı görür. Çünkü kullanabilmeniz için, nihai ürünü taşıyabilmeniz için bükümden geçmesi lazım. Bükümden sonra pişim ve boya işlemi vardır. Sonra da dokumaya gelir. Durum bu. Kullanacağımız makine yani düzenek, ipek çekim düzeneği. Bu düzenek 15 asır önceki sistemin aynısı. Tepme mancılık olarak anılır bu. Tabi bunun orijinalinde altında tuğla vardır. Tuğladan içinde cehennemlik vardır. Su odun yakılarak ısıtılır. Aynı zamanda çıkan közün kürekle alınarak çarkın altına koyulur. Bu şekilde de ipeğin kuruması sağlanır. Düzeneğin adı tepme mancılık. Ayakla teperek çalıştığı için o düz ismi almıştır. Elektrik enerjisi istemez. İnsan gücüyle çalışır. Bunu şimdi başlayalım. Nasıl yapacağız onu bir gösterelim. Baştan kozamızı alıyoruz buradan. Şimdi kozamızı sıcak suyun içine atıyoruz. Burada sıcak suyun esprisi böceği öldürmek için değildir. Buradaki sıcak suyun amacı ipek böceği kozasını örerken ipek böceğinin içinde 3 tane tüp olur. En alttaki tüplerde fibrini oluşturur. Fibrin ipeğin ham maddesidir. Ondan sonra tüplerde serisini oluşturur. Serisin ise kozaya sertlik veren maddedir. Üçüncü enzim tüplerinde fibrin serisini birleştirerek filipe dediğimiz ikili ağız kısmından kafasını 8 serserek kozasını örer. Eğer sağlıklı bakıldıysa, hastalanmadıysa, istediği ısı, ışık, rutubet doğru ve zamanında verildiyse her kozanın üzerine 1500 metre kadar bir ip bırakır. Siz bu ipi geri almak istiyorsanız böceğin o üretmiş olduğu serisin maddesini yani kozaya sertlik veren maddeyi çözmeniz lazım. Onda çözüldüğü tek yer pH'i 6'ya düşmüş 95 dereceye çıkartılmış sıcak sudur. Onun için ipek böceklerinde ipek çekimi esnasında sıcak su öldürmek için değil, serisini çözmek için kullanılır. Çünkü bunlar çok daha önce ölmüş ipek böceği kozalarıdır. Kurtulmuş ipek böceği kozalarıdır. Yani şöyle düşünün, bunu sadece Mayıs ile Haziran arasında canlı bulabilirsiniz. Ama ipek fabrikası 1. ayda da çalışacaktır, 2. ayda da çalışacaktır, kışın da çalıştıracaktır. Kışın ortasında canlı ipek böceği kozası nereden bulacaktır? Sıcak suyun içine atacak. Onun için hiçbir ipek fabrikasında canlı ipek böceği kozası sıcak suyun içine atılmamıştır ve atılmıyordur. Şimdi yaptığımız işlem karıştırma işlemi. Kozamızı içine attık, suyumuz sıcak. İpek böceğinin üretmiş olduğu serisin maddesini çözmeye çalışıyoruz. Birkaç dakika içinde serisin maddesi çözülecek. Çözüldükten sonra parçalanmış olarak bir kısmı suya karışacak. Bir kısmı da parçalanmış halde ipeğin yani kozanın üstünde kalacaktır. O da ipek çekimi esnasında çarka gelecektir. Onun için ipek ilk imal edildiğinde ham ipek serttir. Ketene benzer. Bildiğimiz ipeğe benzemez. Çünkü üstünde serisin maddesi vardır. Daha sonra yapılacak işlemlerle o serisin maddesi ayrılır. Nasıl ayrıldığını da anlatacağım birazdan. Ayrıldıktan sonra boyamaya ondan sonra dokumaya alınır. Evet, serisini çözdük. Elime bir süpürge aldım. Geleneksel adı bu süpürgenin kamçı süpürgesidir. Birazdan yapacağım işleme de kamçı çalma deriz. Oradan çıkacak yan ürüne kamçı başı deriz. Özel bir süpürge. Her türlü kökü kullanamazsınız bunda. Kozayı delersiniz. Bu böyle çimene benzeyen bir bitki. Uludağ'ın sadece belli bir yamaçında yetişiyor bu. Kazmayla kazıp o kökleri çıkartıyorsunuz. 1 metre kadar bu kökler. Daha sonra temizliyorsunuz. Süpürge yapıyorsunuz. Buna kılcarla iyi bir ülteçle ya da mikroskopla bakarsanız bu dalların üzerinde milyarlarca ince ince kılcal çıkıntılar vardır. İpek böceği lifleri buna takılır ama istediğiniz kadar kozayı vurun sert gözükür, kozayı delmez. Bunun dışında başka bir ürün kullandığınızda kozayı delersiniz. Yani kullanabileceğiniz tek süpürge budur. Evet, süpürgemizi elimize aldık. Kozaların üstüne vurmak şartıyla şu an uçlarını yakalayacağız.
Kozamızı uçlandırdık. Hemen hemen bütün uçları elimize yakaladık. Şimdi kamçıyı oluşturduk. Buna biz kamçı diyoruz. Geleneksel yöntemle çekildiği zaman. Kamçıyı havaya kaldırıyoruz. Kozalar burada. Silkelemeye başladığımızda kozalar aşağı düşecek. Evet, kamçıyı çaldık. Çaldıktan sonra tabii ilk gelen ipler bu şekilde pürüzlü olacak. Biz pürüzlü bir ip istemeyiz. Pürüzleri ortadan kaldırmak için sağımı biraz daha yaparız. Sağım yaptıkça alttan ana bedenleri yakalarsınız. Ana bedenler yakalandıkça da ipek pürüzleri ortadan kaldıracak. Kullanmak istediğiniz standart ipe ulaşmaya başlayacaksınız. Elimde biriktirdiğim kamçı başı atık madde değildir. Hiçbir şekilde bu kazanın içinden atık madde çıkmaz. Böceğin kendisi olsun, suyu olsun hepsinden faydalanılır. Biz bunu topluyoruz. Topladıktan sonra pişiriyoruz. Pişirdikten sonra kalın taraktan tarıyoruz. Ondan sonra kesik elyaf haline getiriyoruz. Sonra ince taraktan bir daha tarayıp pot haline geliyor. Aynı pamuktan nasıl ip elde ediliyorsa iğneleyerek bundan da ip elde ediyoruz. Ondan da burada antik ürünlerimiz var, replikalar. O antik ürünlerimizin dokumasını yapıyoruz. Sağımı yaptık biraz daha. Evet, istediğimiz pürüz ipleri yakaladık. Şimdi burada bir kalınlık oluşturuyoruz. Tabii biz burada kalınlığı oluştururken bir oran kullanıyoruz. Yani oran şu, 22'den kalınlığında bir ip kullanabilmek için, imal edebilmek için 11 kozayı bir araya getiriyoruz. Şimdi o kadar ince bir ip çekersek kameradan da gözükmez. Onun için kalın bir uç yapalım. Hem daha çok gözüksün. Burada bir kılavuz gözümüz var. Baştan kılavuz gözden geçiyoruz. Kılavuz gözden geçirip de çekmeye başladığımızda ipek burada gelecektir. Yalnız ipek burada şerit haline gelecektir. Biz şerit halinde bir ip istemeyiz. Silindirik bir ip isteriz. O silindirik ipi de elde etmek için yukarıda bir makaramız var. Baştan makaranın üstünden geçiriyoruz. Alttan gelen bedenin arkasından öne aldığımızda ucu burada bir büküm oluştururuz. Biz bu büküme yalancı büküm deriz. Bu yalancı bükümden çıkan ip artık istediğimiz silindirik ip olacaktır. Daha sonra bunu vargele takarız. Vargelin buradaki görevi ipeğin çarka akımı esnasında çarka homojen bir şekilde dağılmasını sağlamak. Daha sonra çarkımıza bağlarız. Adını söyledik ya, tepme mancılık diye, ayakta teperek çalışıyor diye ismi oradan almış. Teperek çarkımızı çevirmeye başladığımızda ipeğimiz burada oluşmaya başlayacak. Hatta şunu alalım. Burada bakın şuraya ipeğimiz oluşmaya başlayacak. En başa. Bu makinenin orijinalinde kazan 1 metre çapındadır. 2 kişi çalışır. Bu gözlerden 5 tane vardır yan yana. Birisi devamlı kozayı uçlandırır. Diğer usta ipeğin çekimini yapar. Saat 8'den akşam 5'e kadar, yani sıkı bir çalışmayla günde 6 kilogram kadar bundan ipek imalatı yapabilirsiniz. Aynı bu şekilde. Hani bereketli makinedir, yani çalışır. Evet, burada ipeğimiz oluştu. Tabi bunun dolması lazım, çile haline gelmesi lazım. Bu çilenin de aşağı yukarı bir 100 grama yaklaşması lazım. Çark dolduktan sonra çarkı buradan çile haline çıkartırız. Çile haline çıkarttıktan sonra uçlarını temizleriz. Çaprazlarını atarız, ipek birbirine karışmasın diye. Bu şekilde büküme göndeririz. Bükümde iyi bir bükümcüyle çalışıyorsanız yaklaşık orada %5, %3 arasında fire ile ipekler bükünür. Çok ipek hamdır.
kullanmanız için büküm yapmanız lazım. Artık yani hereke bir halı mı yapacaksınız, hereke halının alt kısmını mı yapacaksınız, çözgüsünü mü yapacaksınız, argacını mı yapacaksınız veya ince bir kumaş mı, kalın bir kumaş mı dokuyacaksınız. Ona göre ipeğe denye verirsiniz. O şekilde oluşturursunuz. Bükümünü de o şekilde yaparsınız. Çünkü büküm teknikleri de farklıdır. Verdiğiniz F bükümler, Z bükümlerin turları vesaire ya da kaç kattan oluşacağı, oluşan katların diğer katlamada ne kadar kattan oluşacağı, ona şekilde karar verirsiniz. Bükümlen ipek yine çile haline çıkar. Çile haline çıktıktan sonra serisin hala üzerindedir. O böceğin ilk başta söylediğim üretmiş olduğu serisin hala üzerindedir. Serisinden arındırmak için boyaneye gider. Boyanede 4 saat boyunca rendelenmiş zeytinyağlı sabunlu suyun içinde pişme yapılır. 4 saatin sonunda serisin çözülür, suya karışır. Geriye sadece fiborin kalır. Fiborin kaldıktan sonra renklendirme kazanlarını alırsınız. İstediğiniz rengi boyarsınız. Kurutursunuz. Kuruttuktan sonra halı ipeği yapacaksınız halı atölyesine. Kumaş yapacaksınız. Kumaş atölyesine gelerek orada nihayetine kadar çıkar. İpeğin macerası bu. İpeğin imalatını yaptık. Tepemancıkta imal edildikten sonra büküme verdik. Büküldü. Burada 4 çeşit ipek kullanırız biz. Halının çözgüsüne ayrı ipek. İçinde 2 çeşit atkı vardır. İnce ve kalın atkı vardır. Biz bunlara argeç deriz. Aynı zamanda halının yüzünü oluşturan ilmek ipi vardır. Buna da farklı büküm ve denyelerde ipek kullanırız. Halının deseni geldikten sonra bize ilk önce o desen kaçlıksa, halının ebatı neyse ona göre halının çözgüsü imal edilir bizde. Tezgaha çekildikten sonra halının çözgüsü daha sonra dokumaya geçilir. İlk önce herekesi yapılır. Kullanılan düğüm tekniği Türk düğümüdür. Türk düğümü dediğimiz teknik çift düğüm tekniğinden oluşur. İran mesela buna tek düğüm tekniğiyle yapar. Kayseri tek düğüm tekniğiyle yapar. Ama bizim düğüm tekniğimiz çift düğüm tekniğidir. Çift düğüm tekniği de tarihten şuradan gelir. Bundan milattan önce 2500 yıllarına ait Moğolistan'da bir korgan bulundu. Mezar bulundu. Mezar bir buzulun altında kalmış, bozulmamış. 1947 yılında da Alman bir profesör bu mezarın yerini tespit etti. Buzullar geri çekilince içinde yatan prens kullandığı takılardan, işte o dönemde onunla beraber gömülen at arabasının işte çivileri kalmış. Kullanılan çiviler, çivilerin üstündeki o kendine has özelliğinden, ondan sonra çanaklardan, çömleklerden bir Türk prensinin mezarı olduğu tespit edildi. Yine prensin yanında halılar vardı. Halılar da buzun altında kaldığı için bozulmamıştı. Onlara biz pazarık halısı diyoruz. Pazarık halıları bugün Moskova'da St. Petersburg Müzesi'nde sergileniyor. Orijinalleri orada sergileniyor. O halılarda düğüm tekniği araştırıldığında bugün günümüzde kullanılan, bizim kullandığımız çift düğüm tekniğiyle o halılar dokunmuştur. Yani çift düğüm tekniği Türk düğümü olarak dünya literatüründe bu şekilde yer almıştır. Çift düğümde atarken, Tuğba şuradan atalım bir tane görsünler. Arka tel orta parmağımda, ön tel baş parmağımda. İkisini ayırdım, ikisini açtım, ikisinin ortasından ipimi geçirdim. Geçirdiğim ipimi sola, soldan sağa, düz çizginin arkasından aşağıya ikisini tutup ellerimi çekip büktüm, aşağı indirdim. Evet. Tek bir ilmeğin oluşma şekli budur. Şimdi desende burada bir sürü kareler vardır. Küçük küçük kareler vardır. Bu karelerin her biri aşağıda bir tane ilme demektir. Yani aynı kitap okuyormuş gibi farz edin. Kareleri okumaya başladığınızda sırasıyla buradan da halıyı imal edip gidersiniz. Dokunan halı 12'li halı. 12'li halı dediğimiz zaman metrekaresinde 1.200.000 ilme kullanılacak. Bu halının dokunması yaklaşık 1,5 yıl sürecek 12'li halının. Güzel bir tablo olacak. Üzerinde Şehzade Mustafa'yı anlatıyoruz. Şehzade Mustafa desenimiz bu. Gene bizde ipek halının imalatında kalite olarak 4, 6, 8, 10 diye başlar. 12, 14, 46'lığa kadar gider. Yani bu ne demektir kalite olarak? 10'lu halının yaparken santimetre karesine, yani tırnağım kadar yerin içine 10 tane ilme atarız. Eğer bunu 20'li bir halı yapmaya kalkıyorsanız bu sefer tırnağım kadar yerin içine 400 ilme atarsınız. Yani halı 4 kat pikseli artar, 4 kat daha incelir. Dokuması daha zordur. Yani bu ebatta ya da seccade kadar bir ebat vereyim herkesin bildiği bir ölçüde. Seccade kadar bir halıyı
iyi bir usta, yani iyi bir usta derken günde 10.000 ilme atmak şartıyla biz ona iyi bir usta diyoruz. Günde 10.000 ilme atmak şartıyla dokumaya başladığında onluk kalite bir halıyı, seccade kadar bir halıyı yaklaşık 8 ay 9 ayda dokur. Eğer aynı ebattaki halıyı bu sefer 40'lık yapmaya kalkarsanız tam 3,5-4 yılda tezgahtan çıkar. Yani dokuması 3,5-4 yıl sürer. O da ufacık bir halıdır, şöyle seccade kadar bir halıdır. Bizim halılarımız değerlidir. Kolay kolay bozulmaz. Doğru koşullarda saklandığında Türk halıları çok rahat antika olma adayıdır. Çok güzel bir antika olma adayıdır. Halı buradan çıktıktan sonra, bittikten sonra çözgüsü kesilir, halı alınır. Özel bir teknikten yıkamaya alınır. Her halının ebatına göre kendi kalıbı vardır. Baştan kalıba çekilir. O kalıpla yıkanır. Kalıptan çıktıktan sonra kenar örgüleri yapılır. Halı derlenir, toplanır. Kullanıma hazır hale gelir. Halının hikayesi de bu bizde. Kullandığımız tezgah 2 çerçeveli bez ayağı dokuma dediğimiz sistem. Ayşe Hanım da bunun ustası. Tabii her şeyi ustasına bırakmak lazım. Şimdi Ayşe Hanım kendisi anlatsın size bakalım. Merhaba, ben Ayşe Dağdelen. El dokuma kumaşlar yapıyoruz. Tezgahımız 4 çerçeveli. Şu an pamuk dokuyoruz. Bu atkıda ipek veya pamuk olarak renklendiriyoruz bunu. Mekiğimize ipliğimizi sardıktan sonra masuramıza, mekiğimiz sağdayken sağ ayak basıyoruz. Kamçı diyoruz. Çekerek diğer yöne gönderdik. Sıkıştırıyoruz. Sağdayken sağ basıp ağızlık açıp gönderiyoruz. Soldayken sol basıp ağızlık açıp gönderiyoruz. Ağızlığımız biraz dolduktan sonra kumaşımızla basarak, bu gevşetip sararak kendimize yer açıyoruz tekrar. İpek Bursa'mız için, Bursa'nın soy isminde yaşayan bir üründür. İpek bizim için çok değerlidir. Döneminde bu yamaçta Bursa'da 70'in üzerinde ipek fabrikası vardı. 1991 yılında Bursa'da bir kriz yaşandı. Yani Türkiye genelinde bir kriz yaşandı. Çok büyük bir kriz yaşandı. O krizin hemen bitiminde gümrük birliğine giriyoruz diye dönemin hükümeti İpek'teki fonları sıfırladı. Gümrük vergilerini sıfırladı. Bunlar sıfırlanınca biz Çin'in açık hedefi haline geldik. Tabii içerideki piyasayı, o fabrikaları koruyamadık. Çin'den çok ucuz miktarda çok fazla ham ipek geldi. Yani 91 yılında Kozağan'da ham ipeğin kilosu 120 dolara satılırken 92 yılının ortalarında 7 dolara düştü. Yani bu makasta hangi fabrika kendisini koruyabilsin, hangi dut bahçesi kendisini koruyabilsin? Tabii hepsi yok oldu gitti. İlk önce fabrikalar kapandı. Bu sefer köylü elindeki kozayı satamadı. Satamayınca köylümüz tabii haklı. Elinde bir toprak var. O topraktan bir verim almak zorunda, bir ürün almak zorunda kendisini geçindirebilmesi için. Netice olarak dut ağaçlarını kökünden sökerek yerine ilk önce işte zeytin ağaçları, birçok kişi yeniden işte o dönemde ortaya çıkan bodur meyve ağaçlarını dikmeye başladı ve dut ağaçlarını bu şekilde kaybettik. Geriye kalan bahçeleri ise ilerleyen dönemlerde kullanamadık. Çünkü etrafları meyve bahçeleriyle, zeytin ağaçlarıyla sarılmıştı. Biz tam Mayıs'la Haziran arasında ipek böceklerine bakacağımız zaman zeytin ve meyve bahçeleri ilaçlanmaya başlıyor. Bu zirai ilaçlardan zerrecikleri yaprakların üstüne gelse bu sefer ipek böceklerimiz zehirlenip onu besleme esnasında ölüyor ve kaybediyoruz. Şu an dağ yöresinde daha çok hani zeytinin ve meyve bahçesinin olmadığı köylerde dut bahçeleri, yeni dut bahçeleri oluşturup o şekilde ipekçiliği devam ettirmeye çalışıyoruz. Tabii 1991 krizinde fabrikalar kapandıktan sonra çalışan hiç kimse kalmadı.
Aradan 30 yıl geçti günümüze kadar. Bu 30 yıl zarfı esnasında Bursa'da yaşayan o hafıza, yani İpek'i bilen hafıza nesil 75 yaşın üstüne çıkmıştı. Bir proje yazdık. Bursa İpek'i Hayat Buluyor projesi. Eğer bu proje biraz daha geç kalsaydı bu sefer komple Bursa için İpek'i kaybedecektik. Çünkü Osmanlı bu tip stratejik ürünleri hiçbir zaman kayıt altına almamış. Devamlı geleneksel yöntemlerle usta ve çırak ilişkisiyle o ahilik çerçevesi içerisinde aktarılarak gelmiş. Mesela hala günümüzde okçular, geleneksel okçular bir kirişin nasıl yapıldığını, bir yayın nasıl yapıldığını yazılı metni olarak bulamıyorlar, bilmiyorlar. Hala onlar da deneme yanılma yöntemiyle ustalarından kalan kulak dolgularıyla bu işi devam ettirmeye çalışıyorlar. Biz projeye başladığımızda tabii ilk hedefimiz bu hafızayı gelecek kuşağa aktarmak oldu. Bunu yapabilmek için, gerçekleştirebilmek için de mekanlara ihtiyacımız vardı. İlk elimize aldığımız mekan Muradiye İpek Fabrikası oldu. Muradiye İpek Fabrikası 1790 yılında kurulmuş. Osmanlı'nın ilk fabrikalarından bir tanesidir. Biz orayı eski geleneksel yöntemle imal edilecek şekilde, kapasitesi ayda 400 kilogram olacak şekilde yeniden makinelerini içine kurduk ve çalıştırmaya aldık. O fabrikada mesela pozitif ayrımcılık yaptık. Roman kadınlarımıza iş imkanı sağladık. Onlara ipek çekimini öğrettik. Onun üzerine şu an bulunduğumuz mekan burası. Umur Bey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'ni meydana getirdik. Burası da 1810 yılında kurulmuş Osmanlı'nın ilk fabrikalarından bir tanesidir. Buraya aslına uygun olarak tadilatını yaptık. Burada işte desen departmanımız var, halı hastanemiz var, kumaş hastanemiz var. İlk halıların dokunduğu, ilk kumaşların dokunduğu bölümler var. Aynı zamanda atölye olarak kullandığımız kısım var. Burası hem yaşayan müze kıvamında bir yer meydana getirmeye çalıştık. İki fabrikanın arkasında da esas iş bizim dağ yöresinde dönüyor. Dağ yöresinde 16 tane okul tespit ettik. Bu okullar Milli Eğitim taşımalık sistemine geçtiği için terk edilmiş vaziyetteydi. Milli Eğitim'den bu okulları istedik. Biz tadilatını yaptık. Bu 16 tane Milli Eğitim'in okulunu 2 tanesini kumaş atölyesine çevirdik. 14 tanesini de ipek halı atölyesine çevirdik. İlk başladığımızda yaklaşık 50 tane kadar bir el dokuması kumaş tezgahı aldık. 170 tane ipek halı tezgahı aldık ve bu atölyeleri devreye aldık. Tabii dağ yöresinde 30 yıl öncesinde ipek halı dokumasını bilen kadınlarımız vardı. Bu kadınlarımız yaşlanmışlar. Artık ipek halı dokuyacak halleri kalmamış. Yani çok yaşlıydılar. Parmaklar kireçlenmiş, gözleri görmüyor kimisinin. Ama bütün bilgi beynin içinde, hafızadaydı. Bu teyzelerimize, ninelerimize rica ettik. Bunlar tezgahların başına oturdular. Tabii ilk dönem o tonton ninelerle çok zevkli işler yaptık. Kırmadılar bizi, tezgahların başına oturdular. Yanlarına genç kızlarımıza oturduk. Başlarına da bu işten anlayan sertifikalı hocalarımızı koyduk. Bu ninelerimiz, güzel insanlarımız ne biliyorsa 2 yıl içinde genç kızlarımıza aktardı. Şu an görmüş olduğunuz bütün ne varsa çıkan ürünlerin hepsi yeni nesil tarafından yapılıyor. Aynı zamanda yurt dışına fuarlara gidiyoruz. Fuarlara gittiğimiz zaman dışarıdaki işte bu işi yapan arkadaşlarla bağlantı kurup anlaşmalar yapıyoruz. Şu an çıkan ürünlerimiz Amerika'ya satılıyor, Kanada'ya satılıyor, Avrupa'da birçok ülkeye veriliyor, Japonya'ya veriyoruz, Arap ülkelerine veriyoruz. Yani 6 yıldan beri kendi yanında kavrulan, kimsenin sırtına yük olmadan yaşayan bir proje haline geldi. Tabii bundan sonrasını devam ettirmek lazım. Devam ettirmek içinse İpek son 30 yılda dünya farkına vardı İpek'in aslında. Teknolojinin gelişmesiyle beraber tabii tekstil teknolojisi de gelişti gitti. İpek artık dünyada birçok alanda aklımıza gelmeyen yerlerde kullanılmaya başlandı. Mesela İpek aynı kalınlıktaki çelikten 7 kat daha sağlamdır. Onun için İpek'in kurşun geçirmez bir özelliği vardır. Amerika mesela bundan kurşun geçirmez bir yelek yapabildi. Kalver yelek yapabildi. Biz de inşallah onu da yapacağız. İpek'in diğer önemli özelliği İpek komple proteinlerden oluşur. Proteinlerden oluştuğu için İpek'in bir DNA'sı vardır. İnsanoğlunun DNA'sıyla İpek'in DNA'sı hemen hemen aynıdır. Onun için yaklaşık 70 yıldan beri neredeyse absüre olmayan ameliyat iplikleri İpek'ten yapılır. Onun projesini de yaptık. TÜBİTAK'la beraber Uludağ Üniversitesi ile. Tabii projenin daha yarısındayız. 4,5 sene oldu. Çok
uzun soluklu bir proje o. Çünkü ameliyatlığı yaptığınız için hayvan denekleri üzerinde kullanıyorsunuz baştan, sonra geliştiriyorsunuz, insan denekleri üzerinde kullanmaya başlıyorsunuz. Bunlar ister istemez zaman alan süreçler. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu proje bir tane ameliyat ipliği fabrikası Türkiye'ye kazandıracak. Onun dışında söylemek istediğim tabii bir şey daha var. Bir bayrağın altında yaşıyoruz, yani gölgesinde yaşıyoruz. Bu bayrağın gölgesinde yaşayan zanaatlarımızı, sanatlarımızı, geleneklerimizi, göreneklerimizi bizim korumamız lazım, yaşatmamız lazım. Çünkü o bayrağın gölgesinin altında aynı zamanda bir nesil yetiştiriyoruz. Bu nesile bu geleneklerimizi, göreneklerimizi, bu ananelerimizi, zanaatlarımızı, sanatlarımızı tanıtmamız lazım, yaşatmamız lazım. Onlarla beraber yaşatmamız lazım. Çocuklarımızın buraya gelip mesela ipeğe dokunması lazım. Bu ipeğin geleneksel yöntemle atalarımız nasıl yapmış, nasıl devam ettiriyor bunu görmesi lazım. Tamam, ipekçi olmasınlar, gitsinler en yüksek derecede mühendis olsunlar, en iyi doktor olsunlar. Ama bu bayrağın altında yaşayan o değerleri bilmeleri lazım çocukların, dokunmaları lazım, hissetmeleri lazım. Çünkü bu çocuklar büyüdüğü zaman savunma içgüdüleri gelişmez. Çünkü savunma içgüdüsünün gelişmesi için ilk önce o nesneyi sevmeniz lazım. O vatanı sevmeniz lazım. Vatan sevgisi ise yani tamam, çocuğu alıp kaydıraklı parka götürüp, 5 yıldızlı otele götürüp, denize götürüp, ülkemizin 4 güzel bir yerine götürüp de o kadar yeterli olmaz. Bu değerleri koruyup çocuklara tanıtmamız lazım ki bu çocuklar büyüdüklerinde vatanlarına sahip çıksınlar. Durum bu. Yani inşallah daha ileriki tarihlerde çok daha güzel şeyler olacak.